Güneş sisteminin ötesinden gelen devasa bir gök cismi. Binlerce yıldır gizlendiği söylenen ve dünyaya felaket getireceğine inanılan karanlık bir gezegen, Nibiru. Sümer tabletlerinden NASA'nın açıklamalarına, komplo teorilerinden modern astronomiye kadar uzanan bu gizemli öyküde bugün birlikte derinlere ineceğiz. Peki ya Nibiru gerçekten varsa, ya bugüne kadar bilerek bizden saklandıysa? Bu video sadece bir efsaneyi değil, gerçeği arayanların hikayesini anlatıyor. Gözlerinizi dört açın, çünkü şimdi anlatacaklarımız size öğretilmeyenleri anlatacak. Nibiru, yüzyıllardır gökyüzüne bakan insanların zaman zaman korku, zaman zaman hayranlıkla andığı esrarengiz bir isim. Modern çağda ise bu ad, kıyamet teorilerinin baş aktörü haline geldi. Nibiru'nun varlığına inananlara göre bu gezegen, dev bir yörüngeye sahip olup zaman zaman Güneş sistemine girerek dünyayı felakete sürüklüyor. Peki, bu iddiaların kökeni nerede başlıyor? Sümer tabletlerinden NASA açıklamalarına, komplo teorilerinden bilimsel veriye kadar uzanan bu karmaşık dosyada gerçekten bir gerçeklik payı var mı? Nibiru kavramı ilk olarak Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerlerin çivi yazılı tabletlerinde geçmektedir. Fakat burada önemli bir ayrım yapılmalıdır. Sümer metinlerinde geçen Nibiru kelimesi aslında bir gezegeni değil, gökyüzünde bir kavşak noktası, geçiş yeri ya da tanrılarla ilişkilendirilen bir yönü ifade eder. Akkadca'da geçiş anlamına gelen Neberu kelimesinden türemiştir. Yani bu terim, gökyüzündeki belirli bir astronomik hizalanmayı ifade etmekteydi. Modern anlamda Nibiru'nun bir gezegen olduğu fikri, Sümerlerin metinlerinden değil, 20. yüzyılda ortaya atılan bazı yorumlardan türemiştir. Bu modern yorumların başında 1976 yılında Zecharia Sitchin'in yayımladığı The Ninth Planet, 12. Gezegen adlı kitabı gelir. Sitchin, Sümer tabletlerini kendi yorumlarıyla çevirmiş ve Sümer tanrılarından Anunnakilerin aslında başka bir gezegenden gelen uzaylılar olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre Nibiru, Anunnakilerin geldiği ve yaklaşık 3600 yılda bir Güneş sistemine giren büyük bir gezegendir. Sitchin'in çalışmaları bilimsel çevrelerde ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Çünkü hem dil bilimsel çevirileri hatalıdır, hem de arkeolojik verilerle örtüşmeyen yorumlar içermektedir. Örneğin, Michael Heiser, Sitchin'in Sümerce'yi yanlış çevirdiğini ve kelimeleri uydurma anlamlarla manipüle ettiğini açıkça belirtmiştir. 2003 yılında Nibiru yeniden gündeme geldi. Nancy Lieder adındaki bir kadın, kendisinin Zeta Reticuli yıldız sisteminden gelen uzaylılarla iletişim kurduğunu ve onların dünyaya çarpacak bir gezegenin yaklaştığını söylediğini iddia etti. Lieder'e göre bu gezegen dünyaya 2003 yılında çarpacaktı. Elbette böyle bir şey olmadı. Ancak bu tür iddialar hız kesmeden devam etti. 2012 yılında Maya takviminin sona ermesiyle birlikte bu felaket teorileri tekrar alevlendi. Bu sefer Nibiru'nun 21 Aralık 2012'de dünyaya çarpacağı öne sürüldü. Yine hiçbir şey olmadı. Bilim insanları defalarca bu tür iddiaları yalanladı. NASA, 2012 yılında yaptığı resmi açıklamada, eğer Nibiru gerçekten var olsaydı ve dünyaya bu kadar yakınlaşacak olsaydı, onu en az 10 yıl öncesinden görmüş olurduk demiştir. NASA'nın Jet Propulsion Laboratory, JPL ve Caltech'ten gökbilimciler, Nibiru olarak öne sürülen herhangi bir gök cisminin Güneş sisteminde bulunmadığını bilimsel verilerle ortaya koymuştur. Ancak burada enteresan bir ayrım vardır. Bilimsel çevrelerde Nibiru'dan farklı olarak Planet 9 ya da Gezegen 9 adlı varsayımsal bir gök cismi üzerinde ciddi araştırmalar yürütülmektedir. Bu hipotez ilk olarak 2016 yılında Caltech'te görevli gökbilimciler Konstantin Batygin ve Mike Brown tarafından ortaya atıldı.
Güneş sisteminin dış çeperindeki bazı cüce gezegenlerin yörüngelerinde açıklanamayan düzensizlikler fark edilmiş ve bu düzensizliklerin henüz gözlemlenememiş büyük bir gezegenin çekim etkisiyle açıklanabileceği düşünülmüştür. Ancak bu gezegen 9'un yörüngesi son derece uzak ve Nibiru gibi Dünya'ya yaklaşan bir gezegen olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla bu bilimsel hipotez ile Nibiru kehanetleri arasında hiçbir ilişki yoktur. Yine de halk arasında Nibiru söylentilerinin canlı kalmasının başlıca nedenlerinden biri, internette yayılan yalan haberler, felaket senaryoları ve insan psikolojisinde kıyamet korkusunun derin yer edinmiş olmasıdır. Psikoloji bilimi açısından bakıldığında, bilinmeyene duyulan korku, belirsizlikle başa çıkma mekanizmaları, felaket bekleme dürtüsü gibi eğilimler, bu tür teorilere olan ilgiyi beslemektedir. Özellikle sosyal medya ve YouTube gibi platformlarda gizemli bir gezegen geliyor başlıkları İnsanların ilgisini çekmekte, izlenme ve okunma oranları nedeniyle bilgi kirliliği yayılmaktadır. 2011-2012 arasında Google'da Nibiru kelimesinin arama sıklığı, örneğin o dönemin bilimsel keşiflerinden bile daha yüksektir. Bu, insanların gerçeklerden ziyade spekülasyona ne kadar meyilli olduğunu göstermektedir. Öte yandan, gökbilimsel anlamda Güneş sisteminin çevresi ve uzaydaki cisimler, sürekli olarak gelişmiş teleskoplarla gözlemlenmekte ve haritalandırılmaktadır. Örneğin, Whitefield Infrared Survey Explorer, 2010 yılında gökyüzünü tarayarak milyonlarca gök cismi kaydetmiş ve herhangi bir Nibiru benzeri büyük gök cismini tespit etmemiştir. Ayrıca, NASA'nın NEOWISE görevi de yakın gök cisimleri konusunda kapsamlı veri sağlamaktadır. Bütün bunlara rağmen, Nibiru'nun varlığına inanan bazı gruplar, bilimsel kurumların bu bilgileri sakladığını, medyanın susturulduğunu ve gerçeklerin halktan gizlendiğini savunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, astronomi, amatör gözlemcilere de açık bir bilim dalıdır. Eğer böyle bir gezegen gerçekten olsaydı, sadece NASA değil, dünya genelindeki binlerce amatör gökbilimci tarafından da gözlemlenebilirdi. Ayrıca, bu büyüklükte bir gezegenin yörüngesi, Dünya'ya yaklaşmadan yıllar önce gözlemlenebilirdi. Çünkü Güneş'in kütle çekim alanında hareket eden her cisim, yörünge hesaplamalarıyla tespit edilebilir. Sonuç olarak Nibiru, bilimsel verilerle desteklenmeyen, Sümer tabletlerinin yanlış yorumlanmasıyla modern çağda popülerleştirilmiş, zaman içinde komplo teorileri ve kıyamet senaryolarıyla bütünleşmiş bir efsanedir. Ne Sümerler böyle bir gezegenden açıkça söz etmiştir, ne de modern astronomi böyle bir gök cismi tespit etmiştir. Zecharia Sitchin'in kitapları bilimsel değil, spekülatif eserlerdir. NASA, ESA ve dünya çapındaki gökbilim kuruluşlarının verileri, Nibiru'nun var olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu hikaye, insanlığın bilinmeyene duyduğu merakın, gökyüzüne yönelmiş bakışlarının ve varoluşsal kaygılarının bir tezahürü olarak halen canlıdır. Belki de Nibiru, gerçek bir gezegenden çok, insanoğlunun korkularının ve hayal gücünün uzayda bulduğu bir yansımadır. Nibiru, belki de sadece bir efsane, belki de insanlığın yıldızlara bakarken kendi gölgesini görmesidir. Ama gerçek şu ki, doğru bilgiye ulaşmak, soru sormaktan ve düşünmekten geçer. Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa, şimdi destek olmanın tam zamanı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve senin bu konu hakkındaki düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Çünkü gerçeği duymak isteyenler buraya geliyor. Yeni videolarda buluşmak üzere, gözünü gökyüzünden ayırma.